Merhabalar, Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Bu videoda bu harika plaj elbisesini öreceğiz. Adım adım her aşamasını gösterdim. Az önce videosunu bitirdim. Gerçekten tam deniz için mayo, bikini üstüne giyilebilecek harika bir elbise oldu. Asimetrik eteği. Ben renkli, geçişli bir ip kullandım. Siz istediğiniz yaz için olan iplerden kullanabilirsiniz. İnce, kalın hiç fark etmez. İnce iple biraz daha fazla sıra örersiniz. Kalın iple daha az sıra örersiniz. Zaten istediğiniz ölçüye gelene kadar motifi genişletebilirsiniz. İki tane büyük basit motif örüyoruz ve bunları birleştiriyoruz. Askılarını ve sık iğnelerini de örerek bitiriyoruz. Hadi başlayalım. Bildiğimiz bir markanın ipini kullandım. Outlet ihraç fazlası iplerden bunlar. Beyaz içine çok güzel renk geçişleri var. Rengarenk mor, yeşil, mavi, turkuaz, krem, kahve bir sürü renkler var. Çok güzel de bir görüntü oluşturdu. Bu kocaman bir kare. En basit motif modeli bu. Şuradan başlıyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. İp kalın olur, ince olur, hiç önemli değil. Önemli olan ne kadar uzunlukta istiyoruz. Belki çok bileklere kadar bir elbise istiyoruz. Ona göre öreceğiz. Ölçüyü tamamen kendi ya da kim giyecekse ona göre ölçüp alacaksınız. 27 sıra ördüm ben. Şöyle öre öre 27 sıraya kadar ördüm. Ve kenar uzunluğu 90 santim. Bu bir fikir vermesi açısından söylüyorum. Tamamen kendi ölçünüzle alakalı. Nasıl istiyorsanız öyle örün. Buradaki işaret şurası yaka için 18 santim bir işaret aldım. Şurası da sırt için. Bu da gene ne kadar dekolte olmasını istiyorsanız o kadar ölçü alıyoruz. Burası 38 santim sırt için. Buraya da 18 santim işaret aldım. Önce motifi bir görelim. Ondan sonra iki motifi birleştireceğiz. Bu 27 sıraydı. Bir tane ördüm. Sonrasında bir tane daha ördüm. Video çekerek örmek istiyordum ama o kadar basit model ki şimdi küçücük bir parçayla nasıl örüldüğünü göreceğiz zaten. İkinci motifi 26 sıra ördüm. Son 27. sırada diğer motifle birleştireceğiz ve elbise ortaya çıkacak. Ve harika bir görüntü oluşacak gerçekten. Bunu daha sık örgüyle yaparsanız günlük kullanımda da giyebilirsiniz elbiseyi. Daha sık olduğu için çok rahat giyebilirsiniz. Ya da çok kısa tutup boyunu bluz gibi de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize göre ama deniz elbisesi olarak harika olduğunu söyleyebilirim daha şimdiden. Beyaz bir iple hemen başlayalım. Anlaşılır olması için. Şöyle sihirli halka içine şöyle alıyorum. En kolay şekliyle içine alıyorum ipi. Sihirli halka içine 1, 2, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Üç tane zincirle birlikte 3 tane trabzan oldu. 1, 2, 3, 4 zincir. Gene 3 tane ikili trabzan. Dört zincir. Gene sıkılaştıralım. 3 tane ikili trabzan. Gene 4 zincir. Aynı boşluğun içine 3 tane trabzan. Şunlar köşe. 4 zincir ve şu başlangıçtaki 3 zincirin
üçüncüsünü en tepesine sırayı bağlıyorum. Burayı da iyice sıkıştırıp içinde kaybediyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir doluyorum. 3 trabzan örüyorum. Köşedeyim. Bu da ilk kafes örgü. 4 zincir, aynı köşenin içine 3 trabzan daha. İki zincir. Kafesler 2 zincirle örülüyor. Diğer köşeye geçiyorum. 3 trabzan, 4 zincir, 3 trabzan. İki zincir, motifin ilk kafeslerini oluşturuyoruz. 2 zincirle. Gene köşeye geldim. 3 trabzan, 4 zincir, 3 trabzan. İki zincir. Şimdi şu köşeyi örüyoruz. Burada 1 2 3 tane ördük. Son dördüncü köşeyi gene 3 trabzan, 4 zincir, 2 trabzan, üçüncüyü şurada 5 zincirle ördüğüm kafesin 3 zinciri trabzan olarak burayı tamamlıyor. Aradaki 2 zincir de kafesleri oluşturuyor. Şimdi gene 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Hep başlangıç noktamız bu şekilde oluyor. Bu 5 zincirin 3 tanesi trabzan, 2 tanesi kafesin genişliği. Şimdi 3. sıradayız. Şuradaki kafesi tamamlayacağız. İlk trabzana bir trabzan örüyorum. 2 zincir ve köşeye geliyorum. Üç trabzan, 4 zincir, 3 trabzan. İki zincir, 3 trabzanın sonuncusuna 2 zincir, aradaki 2 zincirin ve köşedeki trabzanın ilkine 2 zincir köşeye.
2 zincir, 3 trabzanın sonuncusuna, 3 trabzanın ilkine, şurada bir tane kafes vardı. İkinci yani üçüncü sırada 3 kafes oldu. Şu birinci sıra, ikinci sıra bir kafes, üçüncü sırada 3 kafes. 2 zincir ve köşe. Dört zincir, 2 zincir, trabzanın üstüne, 2 zincir, 3 trabzanın ilkine, 2 zincir, köşeye. İki zincir, 5 zincirin 1 2 üçüncüsüne. Şimdi gene 5 zincirle dördüncü sıraya çıkıyoruz. 5, 2 zincir, köşedeki 3 trabzanın ilkine, 2 zincir ve köşeye. Sıra bu şekilde devam edecek. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar aynen bu şekilde örüyoruz. İster ince ip kullanın, ister kalın ip kullanın. Bu modeli büyütmek, daha küçük yapmak, istediğiniz ölçüde örmek çok kolay. Gene köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan devam ediyoruz. İki zincir, sırayı üçüncü zincirden bağlıyorum. Bütün sıralar aynı devam edecek. Beş zincir, kafesler 2 zincir arada, köşelerde 3 trabzan, 4 zincir, 3 trabzan olarak devam ediyoruz. İstediğiniz ölçüye gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Şimdi bu iki büyük motifi birbirine ekleyeceğiz. Bitmiş olan 27 sıra motifi şuradan 38 santim sırt için ölçü almıştım. Hemen yanındaki kenardan da yaka için 18 santim almıştım.
şöyle aynı şekilde paralel tutuyoruz kenarı ve ucundan şuradan birleştirmeye başlıyoruz. Ben buraya ipi bağlayacağım. Yalnız motiflerin düz ters kısmına dikkat edin. Motiflerin düz tarafları bize baksın. Ters tarafları içeride kalsın. Şimdi şu uçtan başlıyorum. Buradan birleştire birleştire iki motifi şuradaki işaret yerine kadar geliyorum. Sonra birleştirmeyi bırakıyorum. Son sırayı örerek devam ediyorum. Sonra yakada gene birleştireceğiz ve elbise ortaya çıkıyor. Şimdi şu bitmiş motif ve büyük bir motif olduğu için biraz zapt etmesi de zor. Şöyle sabitleyelim ve burada herhangi bir köşesinden ve düz olan, şöyle düz olacak motif elimizde, ipi bağlıyorum. Hem son sırayı 27. sırayı öreceğiz. Tabii tığ değiştirelim. 4 milim köşeye ipi bağladım. 3 zincir, 3 tane trabzan, 2 zincir. Hatta bir zincir çekelim, çok aralık oluyor çünkü. Bir tane zinciri çektim. Şimdi eklemeye başlıyoruz. Bitmiş motifi şöyle karşıma aldım. Şurası sırt derinliği. İpi de buradan hemen bağladım. Köşe örüyorum ve köşeye bir zincir, 3 trabzan. Normal köşeyi örüyoruz. Tam karşılığı olan üçlü grubun trabzanına bağlıyoruz. Birbirine denk geliyor. 2 zincir, son trabzana hemen ilk kafesin eklemesini yapıyoruz. 2 zincir, diğerinin üzerine bir trabzan ve tam karşılığına ekliyoruz. 2 zincir. Umarım görünüyordur renkli olduğu için. Bir trabzan, tam karşılığına 2 zincir, aynen bu şekilde işaret olan sırt dekoltesinin başladığı yere kadar geliyoruz. Şuradan ipi bağladım. Ekleyerek devam ettim. İşaret iğnesinin olduğu yere kadar ekledim.
Şimdi şurası sırt dekoltesi ve son sırayı örüyoruz. Hem ekliyoruz hem son sırayı, yani 27. sırayı örüyorum. Şimdi eklemeyi bırakıyorum ve son sırayı örmeye devam ediyorum. 2 zincir, köşeye kadar geliyorum. Evet, son sırayı örerek devam ettim. Köşeye geldim. Burada 18 santim ölçü almıştım. Fakat şimdi son sırayı da ördüğümüz için bu ölçüyü tekrar alıyorum. Ben ilk seferinde öylesine almıştım. Son sırayı örmeden. Şimdi hemen ölçüyorum. Köşeden itibaren şuraya kadar 18 santim. Şimdi devam ediyorum. Yaka kısmındayım şimdi. Sırt tamamlandı. Son sırası. Gene işaret iğnesine kadar aynen örmeye devam ediyorum. Şimdi ekleyerek şurası sırt dekoltesinin başladığı nokta, bel. Devam ettim son sıraya. Köşeye geldim ve 18 sıra yakayı ördüm. Bunun karşılığı da burası. Şurası. Sırt bölgesi ve şu kısımda yaka bölgesi. Şimdi burada ne kadar kafes varsa şöyle köşeden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kafes bırakmışım. Hemen tam karşısındaki köşeden itibaren 13 tane saydım ve iğneyi taktım. Şimdi buradan şöyle alıyorum ve gene birleştirerek devam ediyorum. Birleştirirken motifin düz tarafında çalıştığınıza emin olun. Bir tane motif dönebilir ya da yanlış yerden başlayabilirsiniz. Her iki motifin de düz tarafında çalıştığınıza emin olun. Karşılığındaki ilmekten ekleyerek başlıyorum. Yaka ortasından ekleyerek ilerlemeye. Şimdi bir sonraki ve karşılığındaki ilmek. 2 zincir, bir sonraki ve karşılığındaki ilmek. Parça büyük olunca biraz zor çalışılıyor ama çok zevkli. Örmesi çok kolay, çok çabuk bitiyor. 2 günde tamamlayabilirsiniz örgüyü. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Sonuna kadar geldim. Köşeyi de ördüm. Köşede de birleştirdim. Yani sırt bölgesinin etek kısmından başladık birleştirmeye. Sonra birleştirmeden sırt bölgesini ördük. Köşeye geldik. Köşede devam ettik. Yaka ölçüsüne kadar birleştirmeden ördük. Sırt ve yakayı. Sonra yani göğüs ortasından
birleştirmeye başladım ve sonuna kadar geldim. Şimdi bu son sırayı ipi taktığımız yere kadar devam ediyoruz. Yani sırayı tamamlıyoruz. Sıranın başlangıç noktası şurası. İpi bağlamıştık. Ve 2 zincir başlangıç noktasına bağlıyorum. Şimdi burada gördüğüm bütün şu ilmekler hepsi elbisenin etek kısmına ait ve ben bütün bu örgünün kafeslerin üzerine sık iğne örerek tamamlıyorum. Bir zincir, aynı noktaya bir sık iğne, yanındaki trabzana, yanındaki köşeye, ortaya, köşeye ve trabzanların üzerine. Şimdi bu kafes boşluklarına 2 tane örüyoruz. 2 zincir çekmiştik. 2 tane de sık iğne örüyoruz. Bir tane trabzana. 2 tane boşluğa, bir tane trabzana. Elbisenin etek kısmını tamamen sık iğne örerek tamamlıyorum. Boşluğa 2, trabzana, şu etek kısmını çok hafif bir ağırlaştırıyoruz sık iğnelerle. Etek kısmına şu sık iğneleri örerken ip bitti. Şu, buradaki askılar için ve aradaki sık iğneler için ip kalmadı. Aynı ipten bulmam zaten mümkün değil. Ben de gene aynı dokuya sahip ve aynı renkte başka bir iple devam ediyorum. Düz beyaz. Zaten çok fazla fark edeceğini sanmıyorum. Ve içindeki renklerden ve içinde tonları da var. Bu renklerden herhangi biriyle de devam edebilirdim ama gene beyazda örmeyi tercih ettim. Şu yaka ve sırt kısmını öreceğiz ve örgüyü bitireceğiz. 14 santim, şöyle bakın, tam 14 santim bir mesafe bıraktım. Yani 8 kutu. Sonrasında askı öreceğim. Şuradan başlıyoruz. Sık iğnelerle devam ediyoruz. Gene burada askıyı yapıyoruz. Ekliyoruz. Gene devam ediyoruz. Ve hem sık iğneleri hem askıları örerek şurada başladığımız yerde örgüyü bitiriyoruz. Şuradan başlayalım. Önce ipi bağlıyoruz. Sonra hemen bir sık iğne, bir zincir çekiyorum ve bir sık iğne. Kafesin içine 2 tane, trabzana 1 tane ve şu boşluğun içine geliyoruz. Burada 1, 2 zincir, gene boşluğun içine bekletiyorum. Bir kere alıyorum, bekletiyorum, bir tane daha alıyorum ve topluyorum. Şimdi askıları yapıyoruz. Kendi ölçünüz kadar öreceksiniz. 1, 2, 3 zincir. İlk
zincire, şu 3 zincirin ilkine şöyle alıyorum. 2 tane ip alıyorum. Bir kere alıp bekletiyorum. Bir kere alıyorum, bekletiyorum. Sonra topluyorum. 1 2 3 gene ilk zincire 2 tane ip alıyorum. Bekletiyorum. Üç kere topluyorum. 1 2 3 zincir. İlk zinciri şöyle 2 tane ip alıyorum. Bekletiyorum. Üç ve topluyorum. 1 2 3 zincir. İlk zinciri şöyle 1 2 tane ip alıyorum. Bekletiyorum. Bir tane daha. Bir tane daha. Topluyorum. Bir daha yapalım. 1 2 3 zincir. Şuradan 2 tane ip alıyorum. Bekletiyorum. Bekletiyorum ve topluyorum. Ben 35 santim ördüm. Siz de kendi ölçünüze göre öreceksiniz. Şuraya hemen bağlıyorum ama tabii düz durması gerekiyor. Hiç dönmeden. Şöyle düz bir şekilde. Buraya bağlıyoruz. Sonra gene içinden şöyle batıyoruz. Şöyle içinden tekrar aynı yere, yani köşeye bağlıyoruz. Şimdi bu modele baktığımızda bir tarafı şekilli, diğer tarafı daha düz. Bunu da şurası gibi şekilli yapmamız gerekiyor ve tekrar başladığımız yere dönmemiz gerekiyor. Gene şimdi 3 zincir yapıyoruz ve şuradaki boşluklara ilmek kaydırıyoruz. Aynı görüntüyü bu şekilde yakalıyoruz. 1 2 3 zincir, aradaki boşluklara ilmek kaydırıyoruz. 1 2 3 zincir, şuradaki boşluklara devam ediyorum. Bağladığımız noktaya en son bu şekilde tamamlıyoruz ve gene sık iğnelerle devam ediyoruz. Trabzanın üzerine boşluklara 2 tane
Buradaki askıyı ördük, tamamladık. Şimdi tekrar başladığımız noktaya geldik. Sık iğnelerle arka sırt bölgesi dönüyorum. Askı yerine kadar sık iğnelerle devam ediyorum. Burada yaptığım askının aynısını örüp tekrar buraya ekliyorum. Tekrar dönüyorum buradaki gibi. Şu noktadan gene sık iğneleri örerek başladığım yere kadar, yani şu noktaya kadar devam ediyorum. Burada bitiriyorum. Diğerinde aynı şekilde aynı ölçüde ördükten sonra şurayı bir kere daha göstereyim. Dümdüz tutuyoruz. Hiç döndürmüyoruz örgüyü. Şöyle sonra içinden bir kere daha batıyoruz. İyice sağlamlaştırıyoruz. Sonra 3 zincir ve aradaki boşluklara batarak geri dönüyoruz.